Yapay zeka bildiğiniz üzere arkadaşlar tamamen hayatımızın içerisine artık girmiş vaziyette. Ben de bunlarla alakalı daha öncesinde alternatif böyle birçok yapay zeka araçlarını anlatmıştım. Bu videoda arkadaşlar herhangi bir yapay zeka uygulamasından bahsetmeyeceğim. Büyük markaların yapay zeka reklamlarıyla ne tarz bir sonuçta işler çıkardığını gösterdiğimiz bir video olacak. Bu izleyeceğiniz reklam videoları arkadaşlar gerçekten reklam dünyasını değiştirecek nitelikte olduğuna inanıyorum. Bu arada böyle derken işsiz kalacağız anlamında değil. Kısaca o konuyla alakalı şöyle bir fikrimi, düşüncemi paylaşayım sizlere. Dijitalde kalırsanız, güncel kalırsanız hiçbir şekilde işsiz kalmazsınız. Tabii bu konu tamamen uzar gider ama kısacası anlatabileceğim en şeffaf dilde bu şekilde. Dijitalde kalın, hiçbir şekilde aç kalmazsınız. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan arkadaşlar hangi markalar ne tarz bir yapay zeka ile reklam yaptırmış? Gelin hep birlikte bunları bir görelim. Listemizin en başında arkadaşlar Lacoste firması var. Bakalım Lacoste firmasının yapay zeka yaptırdığı reklam filmi nasıl olmuş? Şu golf bölümünün olduğu kısım gerçekten dikkat çekici olmuş. Mesela şu alanlar da gerçekten başarılı. Özellikle bu el ve yüz hatlarındaki detaylar gerçekten başarılı bir şekilde bir reklam yapmışlar. Yani bu arka taraftaki timsah figürünün farklı renklerde oluşuyor olması biraz aslında böyle çok da istenilen gibi değil belki ama özellikle mesela şurası gibi. Müzik konusunda da bir şey diyecektim ama yani yapay zeka yaptırdılar mı yaptırmadılar mı ondan da emin değilim ki düşünmüyorum. Aynı zamanda şuradaki introda logonun kullanıldığı alanda olduğu gibi bunlar büyük bir ihtimal sonradan herhangi bir uygulama işlemi gerçekleştirilmiş. Tamamen bütün video baştan sona tabii ki de yapay zeka değildir. Buna 10 üzerinden 6 ya da 5 verilebilir. Yapay zeka reklam filminin ikinci sırasında arkadaşlar Indeed firması var. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bu dünyanın hemen hemen en büyük iş bulma sitesi, platformu diyebiliriz. Şimdi bunun için hazırlanan reklam filmine bakıyoruz. Hızlıca izleyelim. Renk tonları gayet uyumlu olmuş. Başta onu söyleyeyim. Kurgu bir hikaye üzerinden gidiyor olması da gerçekten başarılı. Oradaki tamamen böyle sahnede planlanan kişilerin bir saate baktığı psikolojisini vermesi gerçekten güzel hissettirmiş. Yani profesyonelce bir çekim hissiyatı var. Özellikle renk tonlarının dengesinin birbirine tutuyor olması tamamen başarılı yapan etkenlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda kısa hiçbir şey anlatmadan direkt sadece bir saat üzerinden ilerleyerek hikayeyi anlatması da başarılı olmuş gerçekten. Ben bunu beğendim. Fikir olarak da içerik olarak da şu an direkt 10 üzerinden değerlendirmem ama şu an benim için birinci sırada yer aldı diyebilirim. Başarılı bir hikaye çıkmış buradan. Hiç vakit kaybetmeden direkt 3. sıradaki reklam filmine geçiyoruz. O da Toys'un arkadaşlar. Burada seslendirme yapay zeka değil, direkt onu söyleyeyim. Başlangıç güzel. Renk tonlarının birleşimi güzel. Anladığım kadarıyla bir tane çocuğun bir hayalindeki oyuncak dünyasını anlatacak bir video hazırlamak istemişler. Şey dikkatimi çekti. Yapay zekanın olduğunu anladığımız yerlerdeki ses tonlarının hissiyat olarak elektronik bir anlamda ses çıkartması bu konuda gerçekten başarılı bir hissiyat olmuş. Hani video belki başarılı olmamış olabilir, beğenmeyebilirsiniz ama oradaki o düşünce gerçekten iyi bir ifade dilini kullanmışlar. Yani düşünülmüş bir reklam filmi olmuş diyebilirim. Toys'un da reklam filmi başarılı ama şu an için ilk 3'e daha girmedi ve bu da 10 üzerinden 5-6 diyebileceğim bir reklam filmi oldu. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Ben Coca-Cola'nın %100 başarılı bir iş yapacağına inanıyorum. Adamlar kamera açısına kadar düşünmüşler ya. Estetik bir giriş yapmışlar ilk önce. Fark ettiyseniz. Yani şu ilk girişten anlıyoruz ya sanki böyle Coca-Cola'nın evet ben diyor buradayım diyor. Yani adamlar yapay zeka reklamlarında bile olaya sinematografik bir bakış açısı katıyorlar. Normalde Coca-Cola'nın reklamlarında şöyle bir şey olur hep genellikle. Biz en başından anlarız Coca-Cola'nın reklamı olduğunu. Her yerde kırmızı objeler kullanırlar. Burada öyle bir şey yapmamışlar. Bir şu tablo da var ama bilmiyorum. Vay. Güzel yere bağlandı.
Coca-Cola'nın gerçekten başarısız bir şey yapacağına inanmıyordum ama şöyle bir durum var. Bunu fikir olarak birinci sıralara, yani ilk sıralara alacağım bir yer değil. İşin içerisinde emek olduğu için emekten dolayı hak ediyor. Onun üzerinden 9 denilebilecek şekilde bir emek var. Ama hala birinci sırada bizim Ender firmasının kesinlikle reklam filmi birinci sırada yer alacak şekilde. Çünkü fikir olarak güzel olması aslında bütün olayı biraz daha farklı bir hale getiriyor. Yalnız Coca-Cola'nın gerçekten için içerisine koyduğu emek, hikaye bütünlüğü ve aynı zamanda birbirine bağlayarak bitirmesi, tamamen demiş ben Coca-Cola'yım dediği bir iş çıkarmışlar gerçekten. Ben beğendim. 10 üzerinden 9 emek var ama fikir olarak hala ilk sıralara gelecek bir şekilde değil. Şimdi devam ediyoruz. Toyota'nın bir reklam filmi var arkadaşlar. 5. sırada. Baştan direkt söyleyeyim. Normalde yapay zeka yapılmadan da yapılabilecek bir iş var ortada, onu söyleyeyim. İlk 5 saniyede bunu anlayabiliyoruz. Zaten normal şartlarda da bu tarz böyle geçişlerin olduğu ya da alt taraftaki zeminlerin ya da arabanın farklı farklı lokasyonlarda çekilerek tek bir plandaymış gibi birleştirdiği işler zaten yapay zeka olmadan önce de yapılıyordu. Bu iş yapay zeka yapılmasa da olurmuş ama tabii şöyle bir şey var. Yapay zeka kullanılarak böyle bir reklam filmi çıktığı için kendi içerisinde zaten bir başarısı var. Onu tartışmıyoruz ama gerçekten işin içerisinde böyle hikaye bütünü olarak, örnek veriyorum, bir Coca-Cola'daki gibi evet ya bütün her şeyin böyle yapay zeka yapılmış hissiyatı o videoda yok. O yüzden video olarak yapay zeka yaptırdıkları için böyle 10 üzerinden 4 denilebilir. Tabii ki de kötülemiyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Herkesin yine eline sağlık. 6. sırada da McDonald's Japonya olarak, ben bunun da başarılı olacağını düşünüyorum. Müzik olarak tanıdık bir müzik kullanmışlar. Tabii ben verdiğim mesajı anlamadığım için bir daha izliyorum şu an. Aslında baktığımızda arkadaşlar klasik böyle bir reklam filmi tadında olmuş. Bir hikaye yok. Öyle özel bir durum da yok. Böyle sanki bam güm kafalarının estiği yerlerde sahneyi planlamışlar. Mesela Cyberpunk efektleri, neon efektleriyle birinin eline McDonald's tutsun demişler yani. Baya bunları videolu hale getirerek farklı bir ortam oluşturmaya çalışmışlar. Ben beğenmedim. Yani bu birçok yeni başlayan kişinin sanki yapabileceği bir tarzda iş olmuş. McDonald's'ın reklam filmine de verebileceğimiz 10 üzerinden 4 puanla biz direkt buna elveda diyelim. Evet, Nike'dan umutluyum. 7. sırada Nike var. Kesin %100 böyle wow diyeceğimiz bir iş çıkar diye düşünüyorum. Kısa ve öz işler yapıyor. Bakalım nasıl bir sonuçla reklam filmi yapılmış. İlk başlardaki bahsettiğim hikaye bütünlüğü, konuyla birleşmesi tamamen bu. Tek plan arkadaşlar. Güzelce düşünülmüş. Motorun biri basketbol sahasında geziyor. Sağ sol. Ayak seslerini sonradan fark ettim bu arada. O benim hatam oldu. Sağ sol yaparken orada basketbolların normalde ayakkabılarını çıkardığı sesler var. Güzel ayrıntı. Mesajı aldık. Kısa ve öz, direkt arkadaşlar 10 üzerinden 9. Hikayede, işçilikte, renk bütünlüğüdür, kurgudur, sestir, mesajdır, her türlü yönüyle Nike başarılı bir şekilde sonuç aldı. Nike'dan sonra arkadaşlar 8. sırada Adidas var. Ben Adidas'ın da başarılı bir şey yaptığını düşünüyorum. Müzik güzel, seslendirme yapay zeka olabilir. Adidas'ın bu reklam filmini arkadaşlar hikayeyi böyle başından sonuna bir izleyeyim dedim ilk önce, tamamen anlayabilmek için. Olayın içerisindeki yapay zeka videonun böyle birbirine uyan uyumu çok böyle wow olmasa da hikayenin bütünlüğünü güzel düşünmüşler. Onu güzel yapmışlar. Yani hikayede şeyden falan bahsediyor, işte bizi benzersiz kılan şey yaptığımız işe olan tutkumuzdur. Her adımda bu amaçlar için yürüyoruz, koşuyoruz gibi bir ifadeyi kullanıyor. Hangimizin kim olduğunun bir önemi yok. Hepimiz bu dünyayı değiştirecek bir güce sahibiz. Her engel bir başlangıçtır. İşte her düşüş yeni bir şeyler öğretir gibi bir tamamen hani dinamik bir mesajla insanları engelleri aşarak, yaş veya kitle fark etmeksizin bu engelleri birlikte koşarak ilerleyebileceğimizin bir mesajını veren bir reklam filmiyle, yaş sınırlaması olmadan, ben hikaye olarak tatlı buldum, beğendim. Yapay zeka kalitesi çok iyi olmayabilir ama gerçekten sonuçlar güzel. Hikaye bütünü olarak 10 üzerinden 8 verilebilir. Hikayenin mesajı olarak, duygusu olarak, ama yapay zeka kalitesi olarak çok
wow değil. Bir Nike kadar etkilemedi. O yüzden şu an direkt 9. videoya geçiyoruz. Prime isimli içecek firmasının hazırlamış olduğu bir reklam filmi var. Bu yapay zeka reklam filmimiz arkadaşlar işin emek tarafında normalde arka tarafı çok fazla böyle uğraşılıyor. Bunu izlerken ilk önce onu düşündüm. Hani böyle bir portakal tanesini bile 360 derecede döndürmek için biz o planı oluşturmak için 15-20 dakika efor sarf ediyoruz. Bazen olmuyor, yarım saati buluyor. Ama siz bunu 1 saniye olarak gördüğünüz için ya da 2 saniyelik maksimum görebildiğiniz için o arka taraftaki dönen bütün olayları göremiyorsunuz. Normalde bu tarz böyle bir işi yapay zekaya yaptırmadan yapmak gerçekten zor. Zaman alıyor. Yani zor derken imkansızlıktan bahsetmiyorum. İşte sürekli deneme yanılma yaparak süreç o şekilde sancılı bir hale geliyor. Bu işi yapay zeka tarafına yaptırmak gerçekten böyle çok hızlı ve pratik olmuş. Yani güzel sonuçlar almış. Sadece 1-2 tane öyle beğenmediğim yer var. Arka taraftaki şimşek gibi olan bölüm. Çok böyle hikaye bütünlüğüdür, odur budur yok ama yine dediğim gibi 10 üzerinden bu da 4-5 alabilecek bir şekilde iş olmuş. Yapanların yine eline sağlık ve son reklam filmimizde arkadaşlar Volvo'nun da başarılı bir iş yapacağını düşünüyorum. Kendisi normalde de zaten çıkan reklam filmlerinde bir hikaye bütünlüğünü ya da bir değer bütünlüğünü koruyan reklam filmleri çekiyorlar. Bakalım yapay zeka tarafında da nasıl bir sonuç ortaya çıkmış. Bu Volvo'nun reklam filmi arkadaşlar şaşırtmadı. Yani tam da beklediğim gibi. İşte böyle hikaye bütünlüğüdür, verilen mesajdır. Bir hikayenin sonunda böyle 3 saniyelik, 4 saniyelik cümleye bağlanmasını bu işi başarıyorlar. Yani gerçekten reklam filmini yapay zekaya da yaptırsalar gördüğünüz gibi güzel sonuç çıkmış. Bu işi de beğendim arkadaşlar. Bu da 10 üzerinden böyle 8-9'u hak edecek bir iş. Hikaye bütünlüğü olarak da. Yani bir işin içerisinde gizemlilik var ve bu araba belli yerlerde gezerek yaşamı, hayatınız boyunca, yaşamımız boyunca size eşlik edebileceğini anlatan bir iş, bir fikir olmuş, reklam filmi olmuş. Renk bütünlüğünü ve videonun başından sonuna kadar herhangi bir yeşilliğin yapısının bozulmaması olsun ya da o mimari dokularının bozulmamış olması işi gerçekten kaliteli taraftan çıktığını gösteriyor. Birbiriyle örtüşmeyen görüntüler yok. Tamamen dengeli bir şekilde çıkmış. O yüzden ben başarılı buldum arkadaşlar. İzlemiş olduğumuz arkadaşlar 10 adet reklam filminde dediğim gibi benim birinci sırada Indir firmasına yapılan reklam filmi var. İkinci sırada Nike kesinlikle olabilir. Üçüncü sırada da Volvo var. Ondan sonrasının çok da bir önemi yok. Değerlendirmeye de almaya gerek yok. Aslında böyle derken yanlış anlaşılmasın. Her birinin farklı bir emeği var ama hikaye bütünlüğü olarak ilk 3'te benim için bunlar yer alır diye düşünüyorum. Sizler de bu konuyla alakalı düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Çünkü herkesin kendine göre beğeni tarzı ve fikir kesinlikle farklı olacağından kaynaklı. Düşüncelerinizi yorumlar kısmınıza yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarla alakalı varsa bir eleştiriniz, herhangi bir düşünceniz ve video aynı zamanda hoşunuza gittiyse bu videonun başka bir şekilde devamı gelmesi için düşünceleriniz varsa onları da paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki içeriğimizde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı da unutmayın.